Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bir borcam dolusu fırınsız bir şekilde hazırlayabileceğiniz pasta tarifim var. İsterseniz sizleri bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. Öncelikle bir paket sade bisküvileri rondonun içerisine alalım ve un haline getirelim. Rondonuz yoksa bir poşetin içerisine koyarak oklavayla da ezerek un haline getirebilirsiniz. Benim kullandığım bir paket 200 gramdı. Sizler de o şekilde kullanırsanız iyi olur. Bisküvilerimiz hazır. Un haline getirdiğimiz bisküvileri karıştırma kabının içerisine alalım. 100 gram kadar erittiğimiz tereyağını üzerine gezdirelim. Spatula ile iyice karıştırarak birbirine karışmasını sağlayalım. Küçük boy dikdörtgen borcamın içerisine bisküvileri dökelim. Bu şekilde dikdörtgen borcamınız yoksa farklı borcamlarda da hazırlayabilirsiniz. Her yerine eşit miktarda dağıtalım. Üzerine bir bardak yardımıyla bastırarak bisküvileri sıkıştıralım. Üzerine iyice bastırarak bisküvileri sıkıştırıyoruz. Tatlımızın ilk aşamasını bitirdik. Buzdolabına koyalım ve muhallebisini hazırlayana kadar dolapta bekletelim. Muhallebisi için tencereye 2 yemek kaşığı dolusu nişasta, 4 yemek kaşığı dolusu un, 1 su bardağı şekeri ekleyelim. Kuru malzemeleri karıştıralım. İçerisine 1 litre süt ilave edelim. Bir adet yumurtayı da ekleyelim. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştıralım. Tencereyi ocağa alalım. Kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Karıştırmayı bırakırsanız dibini tutar. Kaynayıp koyulaştı. 1-2 dakika daha ocakta tutup ocaktan alıyoruz. İçerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 paket şekerli vanilya, 2-3 parça beyaz çikolata ekleyelim. Güzelce karıştırarak erimesini sağlayalım. Hazırladığımız muhallebiyi bisküvilerin üzerine dökelim. Üzerini spatula ile düzeltelim. Muz dilimlerini üzerine bu şekilde dizelim. Bu tatlı için 2-3 adet küçük boy muz kullandım.
Bu arada videolarımı izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone ol butonuna tıklayarak kanalıma kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. Tatlımın yapımını bitirdim sayılır. Son olarak çikolata sosu kaldı. Bunu yapana kadar buzdolabında bekletelim. Çikolata sosu için tencereye 1 yemek kaşığı dolusu nişasta, 1 yemek kaşığı dolusu kakao, 2-3 yemek kaşığı da şeker ekleyelim. Kuru malzemeleri karıştıralım. İçerisine 300 ml süt ekleyelim. 1,5 su bardağı yapıyor. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştıralım ve ocağa alalım. Ocakta kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Karıştırmayı bırakmadan pişirin. Kaynayıp koyulaştıktan sonra 1-2 dakika daha ocakta tutup ocaktan alıyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı, yaklaşık 15-20 gram kadar sütlü çikolata ekledim. Eriyene kadar karıştırıyoruz. Çikolata sosu hazır. Çikolata sosunu ılımaya bırakalım. Ilıtırken kabuk bağlamasın diye arada bir karıştıralım. Hazırladığımız çikolata sosunu tatlımızın üzerine gezdirelim. Gerçekten oldukça lezzetli gözüküyor. Ve artık tatlımızın yapım aşaması bitmek üzere. İsterseniz bu şekilde servis edebilirsiniz. İsterseniz de üzerine süsleyerek servis edebilirsiniz. Yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında beklettikten sonra tatlıyı dilimliyorum. 12 dilim olacak şekilde dilimledim. 12 kişiye yetecek kadar bir tatlı. Bu arada videolarımı izliyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Eğer tariflerimi beğenirseniz sevdiklerinizle paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Son olarak üzerine beyaz çikolata ile süsleyeceğim. Sıkma torbasının içerisine benmari usulü erittiğim beyaz çikolatayı ekledim. Bu arada beyaz çikolatayı erittikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. Güzelce karıştırıp sıkma torbasına aldım. Sıkma torbasının ucunu kestikten sonra tatlılarımın üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Her bir dilimin üzerine gezdirmek istedim. Ve tatlımızın yapım aşaması gördüğünüz gibi bitti arkadaşlar. Hem oldukça lezzetli hem de gösterişli bir tatlı oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdi sizlere bir dilim alıp iç kısmını göstermek istiyorum. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde. Gerçekten oldukça güzel gözüküyor. Kıvamını da göstermek istiyorum hemen. Yumuşacık, ağzınızda eriyip gidecek oldukça lezzetli bir pasta oldu. Çocuklarınız da severek yiyecektir. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.